Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz şal yaka erkek çocuk hırkasını çalışacağız. Bu hırkayı uygun renk seçerek ve ilikleri de sağ ilik patını açarak kız çocuklar için de çalışabilirsiniz. Hırkamızın ölçüleri 3-4 yaş aralığındaki çocuklar için uygundur arkadaşlar. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin görüşleri benim için değerli. Ayrıca zil butonunu aktifleştirirseniz yayınladığım videolardan anında haberdar olursunuz. Gelelim ayrıntılara. Hırkamızın eni kol altından yaklaşık 34,5 santimetre. Boyundan etek ucuna kadar yaklaşık olarak 38 santimetre. Kol evine kadar yükseklik 24 santimetre. Koltuk altına kadar kol uzunluğu yaklaşık 22,5 santimetre. Kolun en geniş yerinin ölçüsü de 11,5 santimetre. Hırkamızı örmeye boyun bölümünden başlıyoruz. Reklam hatlarını oluşturup robayı örüyoruz. Daha sonra sol kolu örüp dikiyoruz. Arka bedeni takip ederek sağ kola geliyoruz. Aynı şekilde sağ kolu örüp dikiyoruz ve beden ilmeklerini birleştirip bedeni bütün olarak örüyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra da yaka ve ilik patı için kenarlardan ilmek alıyoruz. Kısa satırlar çalışarak yakanın derinliğini oluşturuyoruz burada. Daha sonra cepleri örüp düğmelerini dikerek hırkayı tamamlıyoruz. İçeriden de hırkayı göstermek istiyorum. İçeriden görüntüsü de bu şekilde. Dikişli olmasına rağmen dikiş yerleri belli olmuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yakanın içten görüntüsü bu şekilde. Arka tarafı da böyle. İki cep çalıştım ayrıca. Hırkamız için gerekli malzemelere gelince ana renk olarak 100 gramı 165 metre olan batik ip kullandım arkadaşlar. 2 yumak tam geldi. Ayrıca yaka ve kenar patlarını örmek için de anti peeling lacivert bebe yünü kullandım. Bir yumaktan bu kadar arttı. Yaka ve kenar bantları için 4 numara yuvarlak şiş ve bedeni örmek için de 4,5 numara yuvarlak şiş kullandım. Bir makas, birkaç ayraç, bir yün tığı ve bir yün iğnesine ayrıca ihtiyacımız olacak. 5 adet de düğme gerekiyor arkadaşlar. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. 48 ilmek alarak hırkamızı örmeye başlıyoruz. İpin ucundan şu şekilde tutuyorum. Yumaktan gelen ipi işaret parmağımın etrafında çevirip düğüm atar gibi şu şekilde bir ilmek alıyorum ve şişe geçiriyorum. Örerek ilmek alacağım arkadaşlar. Sıkıştırıyorum ilmeğimi. İlmeği düz örüyorum şu şekilde. Bir ilmek daha alıyorum. Şişe geçiriyorum. 2 ilmek oldu. Bu şekilde ilmeği düz örerek ilmek alıyorum. En son eklemiş olduğum ilmeği düz örüyorum. Aldığım ilmeği sol şişe aktarıyorum. Bu şekilde toplam 48 ilmek alalım. ...48 ilmek aldım. Şimdi düz örerek hiç artış yapmadan bu sırayı sonuna kadar örüyorum. İlk ilmeğin yönü ters olduğu için ilk ilmeği çapraz düz örüyorum. Daha sonra normal düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Son ilmeği de örüyorum. Birinci sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Kenar ilmekleri de örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Son ilmek de dahil. İkinci sırayı ördükten sonra reklam hatlarını işaretledim arkadaşlar. Ön beden için 2 ilmek ayırdım. Her reklam hattı içinde ikişer ilmek ayırdım. Kol ilmekleri 6'şar ilmek. Arka beden içinde 24 ilmek ayırdım. Şimdi örmeye başlıyorum. Bu sırayı birinci sıra kabul ediyorum arkadaşlar. Reklam hatlarını örmeye başlayacağım. İlk sırada burada kenarda ön beden için artış yapmayacağım. Sadece reklam hatlarının her iki tarafından da birer artış yapıyoruz. Toplam 8 artış yapacağız. Ön bedenlerde bu sırada artış yapmıyoruz. İlk ilmeği düz örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra ilk reklam hattı artışını yapıyorum. Sol şişimle arka taraftan bu 2 ilmek arasındaki ipe şu şekilde batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğin ön kanadını örüyorum. Çapraz düz örüyorum. İlmeğin yönü sağ tarafa bakıyor. Ayraçtan sonraki 2 reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da bir artış yapacağım. İlmeğimizin yönü sol tarafa bakacak. Sol şişimle bu sefer önden batıyorum. Bu ilmeği alıyorum. Arka kanadını örerek çapraz düz örüyorum. İlmeğimizin yönü sol tarafa bakıyor. 6 ilmek kol ilmeklerini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci reklam hattına geldim. Yine sol şişimle arka taraftan şu şekilde bu ipi kaldırıyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Ve bu ilmeğin ön kanadını alarak düz örüyorum. İlmeğimizin yönü sağ tarafa bakıyor. Reklam hattı ilmeklerini örüyorum. 2 ilmek. Ayraçtan sonra bir artış daha yapıyorum. Önden ipi kaldırıp bir ilmek oluşturuyorum. Arka kanadını örüyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. 3. reklam hattına kadar devam ediyorum. 3. reklam hattına geldim. Ayraçtan önce yine sol şişimle arka taraftan ipi kaldırıyorum. Ön kanadını örüyorum. Bir artış yapıyorum. Ayraçtan sonra 2 ilmek reklam hattı ilmeğini örüyorum. Ayraçtan sonra yine bir ilmek artırıyorum. Bu sefer ön taraftan ilmeği kaldırıyorum. Arka duvarını örüyorum. 6 ilmek kol ilmeklerini örüyorum. Son reklam hattında artış yapıyorum yine. İlk artışı arka taraftan sol şişimle batarak ilmek alıyorum. Ön kanadını örüyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği örüyorum. Bu ayraçtan sonra da bir artış yapıyorum. Önden ipi kaldırıp bir ilmek oluşturuyorum. Arka taraftan örüyorum. Daha sonra 2 ilmek de ön beden için örüyorum. Dönüyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Bütün örgü boyunca bu şekilde devam edecek. İlk ilmek de dahil. Sıra sonuna kadar devam edelim. Arka tarafta artış yapmıyoruz. İkinci sırayı tamamlıyorum. Son ilmeği de örüp dönüyorum. Şimdi 3. sırada bir ilmek sağ taraftan, bir ilmek de sol taraftan ön beden için artış yapacağız. Bir önceki sırada 8 ilmek artırmıştık. Bütün ilmekleri artırdığımızda bu 3. sırada 10 ilmek artırmış olacağız. İlk 2 ilmeği düz örüyorum.
Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. İlk ön kenardaki artışımızın olduğunu belirtmek için. Çünkü bir üst sırada burada artış yapmayacağız arkadaşlar. Burada yapmış olduğum artışı kollara bakacak şekilde, yani sol tarafa bakacak şekilde artırıyorum. Siz istediğiniz şekilde artırabilirsiniz. O yüzden şişimle önden batarak ilmek alıyorum. Arka kanadını örüyorum. Bir ilmek artırdım. İlmeğimizin yönü sol tarafa bakıyor. Bir ilmek daha ördüm. Şimdi ilk reklam hattındaki artışı yapacağım. İlk artışı arka taraftan batarak yapıyorduk. Bu şekilde ilmek alıyorum. Ön kanadını örerek bir ilmek artırdım. 2 reklam hattı ilmeğini örüyorum. Ayraçtan sonra bir artış daha yapıyorum. Önden batarak bir ilmek alıyorum. Arka kanadını örüyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Sol şişimle arka taraftan batıyorum. Ön kanadını örüyorum ilmeğin. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği düz örüyorum. Ayraçtan sonra bir artış daha yapıyorum. Ön taraftan batıyorum. Arka kanadını örüyorum ilmeğin. Arka beden ilmeklerini örerek 3. reklam hattına kadar devam ediyorum. 3. reklam hattına geldim. Ayraçtan önce bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da ön taraftan batarak bir artış yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Dördüncü reklam hattına geldim. Sol şişimle arka taraftan ilmek alıyorum. Ön kanadını örüyorum önce. 2 ilmek örüyorum ayraçtan sonra. Bu ayraçtan sonra da ön taraftan batarak bir ilmek alıp bir artış yapıyorum. Bir ilmek ördükten sonra şimdi sol şişimde 2 ilmek var. Burada da ön beden için bir artış yapacağız. İlmeğimizin yönünün sağ tarafa bakmasını istiyorum. O yüzden arka taraftan batarak ilmeği kaldırıyorum ve ön kanadını örüyorum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. İlmek düz örüp dönüyorum. 4. sıraya başlıyorum. Bu sırada da 10 artış yapmış olduk. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Dördüncü sırayı tamamladım. Dönüyorum. 5. sıraya başlayacağım. 5. sırada bu ayraç koymuş olduğum yerdeki artışı yapmıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burada da artış yapmayacağım. Sadece reklam hattı artışlarını yapacağım. Yani 8 ilmek artıracağım. 2 ilmeği düz örüyorum. Bu ayracı çıkartıyorum. Bu şekilde burada artış yapmadığımı anlamış olacağım. Diğer ön yüze geldiğimizde burada artış yapacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. İlk reklam hattına geldim. Yine reklam hattı artışlarını yapıyorum. Arka taraftan batıyorum ilmeğe. Bir ilmek ördüm. 2 ilmek örüyorum. Bu ayraçtan sonra da bir artış yapıyorum. Ön taraftan batıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. İkinci reklam artışını yapıyorum. Arka taraftan sol şişimle batıyorum. Bir ilmek artırıyorum.
2 ilmek örüyorum. Bu ayraçtan sonra da ön taraftan batıp bir artış yapıyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. 3. reklam hattına kadar devam ediyorum. 3. reklam hattına geldim. Arka taraftan batıyorum, bir ilmek alıyorum. Bir artış yapıyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği örüyorum. Bu ayraçtan sonra da önden batarak bir artış yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Dördüncü reklam hattına geldim. Yine arka taraftan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ön kanadından batarak örüyorum. 2 reklam hattı ilmeğini örüyorum. Bu ayraçtan sonra da önden batarak bir ilmek alıp bir artış yapıyorum. Ön beden ilmeklerini örüyorum. Burada artış yapmadığım için bu ayracı çıkartıyorum. 2 ilmek örüyorum. Dönüyorum. 6. sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Altıncı sırayı tamamladım. Dönüyorum. 7. sıraya başlayacağım. Burada ilk 2 ilmekten sonra ayraç olmadığı zaman artış yapacağız demektir arkadaşlar ön yüzde. Gördüğünüz gibi ayracımız yok. Şimdi bu sırada artış yapıyorum. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Ayracımı yerleştiriyorum. Artış yaptığımı göstermek için. Burada sol şişimle önden batarak artış yapıyorduk. Arka kanadını alarak örüyorum. Devam ediyorum. Reklam hattına kadar geliyorum. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Sol şişimle arka taraftan batıyorum. Ön kanadını alarak örüyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği düz örüyorum. Bu ayraçtan sonra da ön taraftan batarak bir ilmek alıp bir artış yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. İkinci reklam hattındayız. Yine arka taraftan bir ilmek kaldırıyorum. Ön kanadını örüyorum. Artış yapmış oldum. 2 ilmek örüyorum. Ayraçtan sonra da ön taraftan batarak bir ilmek alıp arka kanadını örüyorum. Bu şekilde buradaki artışları da aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son reklam hattındaki son artışı yapıyorum. Buradan son 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Şimdi burada da ayraç yok, gördüğünüz gibi artış yapacağız. Arka taraftan şu şekilde batıyorum. Ön kanadını örerek bir artış yapıyorum. Buraya ayracımı yerleştiriyorum artış yaptığıma dair. Daha sonra 2 ilmeği düz örerek 7. sırayı tamamlıyorum. Şimdi 8. sırayı ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Sekizinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. 9. sıraya başlayacağım. Gördüğünüz gibi bu ayraç bir ön yüzde artış yaptığımızı gösteriyor. Aynı şekilde burada da.
Şimdi burada artış yapmayacağım. Sadece reklam hattı artışlarını yapacağım. Yani 8 ilmek artırmış olacağım. Bir önceki sırada 10 ilmek artırmıştık. Bu ayraçların olduğu yerden de birer ilmek artırdık. Şimdi burada artış yapmadan örmeye başlıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Ayracı çıkartıyorum. Burada artış yapmadığımı gösteriyorum. Devam ediyorum. Reklam hattına geliyorum. Burada artışı yapacağız. Arka taraftan ilmeği kaldırıyorum. Artışı yapıyorum. 2 reklam hattı ilmeğini örüyorum. Ayraçtan sonra da ön taraftan batarak bir ilmek alıp arka kanadını örüyorum. Bir artış yapıyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Burada artış yapmadık. Sadece reklam hattı artışlarını yapıyorum. Buraya geliyorum. Burada artış yapmıyorum. Ayrıca çıkartıyorum. Arka tarafta ters örüyorum. Ön yüze geldiğimizde ayraç olmadığı için burada 2 ilmekten sonra bir artış yapıp ayraç takıyorum. Yine reklam hatlarındaki artışları yapıyorum. Sıra sonuna gelince de yine burada artış yapıyorum. Bu şekilde reklam hattı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örgümüzü sürdürelim arkadaşlar. Robayı örme işlemini tamamladım. Son 2 sıramız kaldı. Hiç artış yapmadan 2 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu sıralara geçmeden önce ölçülerini vermek istiyorum. Reklam hattı uzunluğumuz yaklaşık olarak 15 santimetre. Ön bedendeki ilmek sayımız 33. Arka bedendeki ilmek sayısı ise 66. Ön ve arka beden ilmek sayıları eşitlendi arkadaşlar. Kol ilmek sayısı da 48 ilmek. Bu ön kenarda toplam 10 artış yaptım. Reklam hatlarında ise 20 kez artış yapıldı her hat boyunca. Şimdi bir gidiş bir de geliş sırası öreceğiz. Hiç artış yapmayacağız arkadaşlar. Ben bu işleme geçmeden önce burada ön kenardaki son artış yerini buluyorum. Buraya bir ayraç takıyorum. Bu önemli. Bu yakayı örerken işimize yarayacak arkadaşlar. Burada kalsın bu ayraç. Aynı şekilde diğer tarafa da bir ayraç takıyorum. Son ön artışı burası. Buraya da bir ayraç yerleştirdim. Şimdi buradan başlayacağım. Ön yüzde düz öreceğim. Arka yüzde ters örerek geri döneceğim. Hiç artış yapmayacağım. Reklam hatlarında da artış yapmayacağım arkadaşlar. 2 sıra hiç artış yapmadan örelim. 2 sırayı tamamladım. Şimdi kol ilmeklerini ayıracağım. Buradan sol ön bedeni örerek kol işaretine kadar geleceğim. Daha sonra sol kolu öreceğim ve ilmeklerimi ayırıp sol kolu örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu ayraca kadar ön bedeni örüyorum. Ayraca kadar geldim. Bu iki ayraç arasında 2 reklam hattı ilmeğimiz var. Bu ilmeklerden sağ taraftakini ön bedene ekliyorum. Burada şişimi kapatıp beklemeye alıyorum arkadaşlar. Yedek bir şişim var. Onunla örmeyi sürdüreceğim. Eğer sizin yedekte şişiniz yoksa burayı bir ipe geçirerek veya bir ilmek tutucuya geçirerek beklemeye alabilirsiniz. Şimdi ben 4,5 numara yedek şişimle sol kolu örmeye başlıyorum. Bu reklam hattı ilmeklerin sol tarafındakini de kola ekliyorum. Şurayı sıkıştırıyorum şu şekilde. Artık ayracı çıkartıyorum. Diğer ayraca kadar örüyorum.
Reklam hattına kadar kolu ördüm. Ayracı çıkartıyorum. Bu reklam hattı ilmeklerinin sağ tarafta olanı da kola ekliyorum. Şimdi burada bir kapatıcı takarak şişime ilmekleri beklemeye alıyorum. Diğer ilmekleri. Şimdi sol kolu öreceğim. Örmeye geçmeden önce buradan sol taraftan 3 ilmek ekleyeceğim. Aynı şekilde sağ taraftan da 3 ilmek ekleyeceğim kol altına. Şöyle ipin üzerinden 3 parmağımı geçiriyorum. Orta parmağımla ipi çekiyorum. Alttaki ipi alarak bir ilmek artırıyorum. 2 3 ilmek artırdım. Dönüyorum. Buraya kadar arka taraftan ters örerek sırayı tamamlayacağım. Artırdığım ilmekleri ters örerek örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bu tarafta da yine 3 ilmek artırıyorum. 1 2 3. Kolda birinci sırayı ördüm. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Artırmış olduğum bu 3 ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ördüm. 2 sıra ördüm. 6 sıra daha örelim. Kollardan ilmek eksilteceğiz. Devam ediyorum. 8 sıra ördüm. Şimdi bir ilmek sağ tarafa bakacak şekilde buradan eksilteceğim. Sıra sonunda da bu tarafta sol tarafa bakacak şekilde bir ilmek eksilteceğim. İlk 3 ilmeği örüyorum. 1 2 3. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. İlmeğimin yönü sağ tarafa bakıyor. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kaldı. Bu ilmeklerden ilkini düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Kalan 3 ilmeği de düz örüyorum. Eksiltmeleri bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu eksiltmenin üzerine 7 sıra öreceğiz. 8. sırayı örerken tekrar birer eksiltme yapacağız. Bu şekilde kolu örelim. Kolun örme işlemini tamamladığımda lastik örgüye geçmeden önce kaç ilmek eksilttiğimi sizlerle paylaşacağım. Devam edelim. Kolun düz örgü bölümünü tamamladım. Şimdi birebir lastik örmeye geçeceğiz. Burada kol ilmeklerini ayırdıktan sonra 51 sıra ördüm. Buradan ölçüyorum. Yaklaşık olarak 18 santimetre. Kenarlarda her 8 sırada birer ilmek eksilttik. 6 ilmek sağ taraftan, 6 ilmek de sol taraftan, toplam 12 ilmek eksildi. Şişimizde de 44 ilmeğimiz kaldı. Şimdi birebir lastik örgüye geçeceğim. Burada ipimizi kestim. Lacivert iple lastiği çalışacağım. 4 numaralı şişimi alıyorum. Yarım numara daha düşük numaralı bir şişle öreceğim lastiği. İlmek sayımız çift olduğu için ilmeklerin simetri olması için bir ilmek eksilterek başlıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Şişimde toplam 43 ilmeğimiz kaldı. Farklı renk iple öreceğim için
Bu sırayı düz öreceğim. Arka tarafta lastik örgüye başlayacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu 43 ilmeği düz örüyoruz. Bütün ilmekleri düz ördüm. Dönüyorum. 4 numaralı şişimle devam ediyorum. Arka tarafta birebir lastik örmeye başlıyoruz. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği ters. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği de düz örüyorum. Dönüyorum. Bu şekilde lastik örgüyü sürdürüyorum. İlk ters ilmeği örüyorum. Düz, ters şeklinde devam ediyorum. Lastik bandı tamamladım. 16 sıra ördüm. Ölçüyorum. Tam 4,5 santimetre, 4,5-5 santimetre arası. Şimdi ilmekleri kapatıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle öreceğim. Daha sonra kapatacağım arkadaşlar. İlk ilmeğimiz ters ilmek. Bu ilmeği ters örüyorum. İkinci ilmeğimiz de düz ilmek. Bu ilmeği de düz ördüm. İlk ilmeği ikincinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sırada ters ilmek var. Ters örüyorum. İlmeği eksiltiyorum. Düz ilmekleri düz örüyorum. Eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmekleri eksiltelim. Son ilmeğimiz ters. Ters örüyorum ve bu ilmeği de kapatıyorum. Şimdi kenarı dikeceğim. Lacivert ipimden burayı dikecek kadar ip ayırıp ipi kesiyorum. İpi ilmeğin içinden geçirip ilmeği kapatıyorum. İpi iğneye geçiriyorum. Kolu dikiyorum. Koyu renk olduğu için tam gözükmeyebilir arkadaşlar. Buradan karşı tarafa geçiyorum. İlk ilmeğin altından iğnemi geçiriyorum. Bu tarafa geliyorum. Kenar ilmeğimiz burası. Kenar ilmekle ikinci ilmek arasından çıkacağım arkadaşlar. Alttan batıyorum. Yukarı çıkıyorum. Tekrar bu tarafa geliyorum. Kenar ilmekle ikinci ilmek arasındaki ilk teli kaldırıyorum. Şöyle. Burası ikinci ilmeğimiz. Burası kenar ilmek. Alttan batıyorum. Telin arkasından çıkıyorum. Bu tarafa geliyorum. Aynı şekilde kenar ilmekle ikinci ilmek arasındaki teli kaldırıyorum. Bu şekilde karşılıklı dikiyorum. Daha sonra ipi çekiyorum. Yavaş bir şekilde sıkıştırıyorum ilmekleri. Şu şekilde. Devam ediyorum. Bu lacivert bölümü dikiyorum. İpi alt bölümde sabitledim. Burada en son batmıştık iğnemizi. Buradan çıkıyorum.
Bu tarafa geliyorum. Kenar ilmeğimiz bu. Kenar ilmekle ikinci ilmek arasından bir tel kaldırıyorum şu şekilde. Bu tarafa geçiyorum. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yapıyorum. Daha sonra ipi yavaşça çekerek ilmekleri buluşturuyorum. Bu şekilde. Kol altına kadar dikiyorum. Kolun dikiş işlemlerini tamamladım. İpi arka tarafta sabitleyip temizliyorum. Şimdi ipimi sol ön bedenin kenarından buradan takacağım ve arka bedeni örmeye başlayacağım. Sol kolu örerken kenarlardan 3'er ilmek eklemiştik. Toplam 6 ilmek. İkisini dikiş için kullandım. 4 ilmek şimdi ekleyeceğiz bedene. Burada bu 2 ilmekten önce kolun reklam hattını takip ediyorum. Buradan şöyle bu ilmeği alıyorum. 2 kanadını ilmek çıkartıyorum. Örerken bu ilmeği eksilteceğiz arkadaşlar. Bu ilmek fazladan. Burada biraz fazla ip bırakıyorum. Burada delik oluşursa toparlamak için. Kol altında eklemiş olduğum ilmeğe geliyorum. Bu ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yanındaki ikinci ilmeğe de batıp bir ilmek çıkartıyorum. Burada 3 ilmek eklemiş olduk. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Orta noktayı belirtmek için ilmek eksiltirken gerekecek. Ayracın sol tarafından da 2 ilmek alıyorum. Bu ilmeği şu şekilde 2 kanadını kaldırarak bir ilmek alıyorum. Fazlalık ilmeğimiz. Daha sonra buradan reklam hattının bir ilmeğini arka bedene eklemiştik. Bu ilmekten başlıyorum örmeye. Devam ediyorum. Burayı biraz sıkıştırıyorum açıklık oluşmaması için. Diğer kola kadar örüyorum. Arka bedeni ördüm. Bu kol reklam hattı ilmeğinin sağ tarafında olanı arka bedene ekliyorum. Burada yine şişimi kapatıyorum. Beklemeye alıyorum. Yedek şişimle kolu örmeye başlıyorum. Kolun ilk ilmeğini örüyorum. Bu ayracı da çıkartıyorum. Diğer ayraca kadar kolu örmeye devam ediyorum. Kol ilmeklerini ördüm. Reklam hattı ilmeklerinden birini de kola ekliyorum. Şimdi bu taraftan 3 ilmek daha ekleyeceğim. 1 2 3 dönüyorum.
Bu şişimi kapatıyorum. Beklemeye alıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bu tarafa da 3 ilmek ekliyorum. 1 2 3 dönüyorum. Düz örüyorum. Toplam 7 sıra örelim. 8. sırayı örerken birer ilmek eksilteceğiz. İlmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. 8 sıra ördüm. Şimdi ilk eksiltmeyi yapıyorum. 3 ilmek örüyorum önce. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. İlmeklerin yönü kol kenarına bakıyor. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kaldı. Bu 2 ilmekten ilkini sağ şişe kaydırıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sıra sonuna kadar ilmekleri örüp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde 5 eksiltme daha yapacağız arkadaşlar. İlk kol ayrımından itibaren 51 sıra ördükten sonra 16 sıra birebir lastik örüyoruz. İlmeklerimizi kapatıp kol dikişini dikiyoruz. Aynen diğer kolda yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Beden kısmını örerken tekrar birlikte olacağız. Sağ kolun örme ve dikme işlemini tamamladım. Kol altından ilmek alarak devamında sağ ön bedeni de öreceğiz ve bu bedendeki ilk turu tamamlayacağız. Şimdi ilmek alarak başlıyorum. Kol altında 6 ilmek alacağım. Burada artırmış olduğum ilmeklerden önceki ilmeğe batıyorum. Şu şekilde her iki kanadını kaldırıyorum ve daha sonra bir ilmek alıyorum. Burada ipi biraz fazla bırakıyorum. Bu ilmeklerin de tepelerine batıyorum. Buradan 2 ilmek alıyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Orta noktayı belirtmek için. Daha sonra ayracın sol tarafından da 3 ilmek alıyorum. Önce artırdığım ilmeklere batıyorum. 2 ilmek alıyorum. Daha sonra buradaki bu ilmeği alıyorum, her iki kanadını. 3 ilmek de bu taraftan aldım. Şimdi örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Bu ayraçtan önceki 3 ilmeğe kadar örüyorum. Ayraçtan önce 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmekten ilk ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bu ilmeği de örüyorum. 2 ilmek oldu. Ayraçtan sonra bir ilmek örüyorum. 3 ilmek oldu. İlk 2 ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra arka kanatlarını alarak birlikte
ters örüyorum. Kol altında toplam 4 ilmek eklemiş olduk beden bölümüne. Bundan sonra eksiltme ya da artırma yapmadan bedeni öreceğiz. Şimdi diğer kola kadar devam ediyorum. Aynı işlemleri orada da yapacağız. Ayrıca kadar 3 ilmek kaldı. Diğer koldayız. Yine burada da ilk 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 1 ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Ayraçtan sonra da 1 ilmek örüyorum. Önce bu 2 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Daha sonra arka kanatlarını alarak birlikte ters örüyorum. 1 ilmek de bu tarafta eksilttim. Bu kol altında da yine 4 ilmek eklemiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Beden bölümünün ilk sırasını örmüş olduk arkadaşlar. Kol altından 4'er ilmek eklemiş olduk. Burada da. Şimdi buradan ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek lastik bölümüne kadar örgümüzü sürdürüyoruz. Lastik bölümüne gelince tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Beden bölümünü tek parça olarak örmeye başladığım sıradan itibaren 51 sıra ördüm. Ölçüyorum kol altına kadar yaklaşık olarak 18 santimetre. Şimdi lacivert renk ipimizle lastik örmeye başlayacağız. Şişimde toplam 144 ilmek var. Bir ilmek eksilteceğim. 143 ilmekle devam edeceğim. İlk ve son ilmeğimiz aynı ilmek olması için arkadaşlar. 4 numara şişimi alıyorum ve lacivert ipimi takarak lastik örgüye geçiş yapıyorum. İlk ilmeği örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum. Son ilmeği de ördüm. İlk sırayı tamamladım. Dönüyorum. Birebir lastik örmeye başlıyorum. Burada gri renk ipimizi kesiyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. Daha sonra bir ters, bir düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeği düz örerek sırayı tamamladım. Dönüyorum. İlmekleri görüldüğü şekilde öreceğiz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örerek lastik örmeyi sürdüreceğiz. 2 sıra ördüm. 14 sıra daha ördükten sonra kollarda kesmiş olduğumuz gibi ön yüzden bütün ilmekleri keseceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Lastik bandı örme işlemini tamamladım. Son ilmeği kapatmadım. Şişimde takılı bıraktım arkadaşlar. Buradan yine 4 numara şişimizle ilmek alarak kenar patını ve yaka ilmeklerini çıkartacağız.